Selanik'te ilk günüm, doğum günüm için geldim. Söylemiştim sizlere. İlk izlenimlerimi söyleyeyim size. Atina biraz daha kalabalık ve karmaşık ama Selanik biraz daha sessiz ve sakin. Bana daha rahat geldi. Yani burada kendimi daha rahat hissediyorum. Bir de Selanik acayip İzmir'e benzemiyor mu arkadaşlar? Gerçekten çok fazla İzmir'e benzettim, ben bilmiyorum. Sahil kenarı olsun, içerideki yeşillikler olsun, her yer olsun. Birazdan size burayı da göstereceğim. Orayı da gezeceğim, ziyaret edeceğim. Aynen Selanik'e, İzmir'e çok benzettim. Bu arada kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Şöyle küçük köşelerden istiyorsanız simit falan da alabilirsiniz. Kahvaltı için, kahve için. Ama biz bir yere oturalım, ilk günümüzde güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Şimdi bir yere gidiyoruz. Yine kaç para tuttu ve ne kadar size söylerim. Görüşürüz. Selanik Havalimanı çok tatlı. Havalimanı çok tatlı ve küçük. Ayrıca taksilerde görmüş olduğunuz gibi koyu lacivert ve tavanı mavi. Şimdi ben de taksi kiraladım, gidiyorum. Taksiye 25 euro para verdim. Böyle bir apartmanda kalıyorum. Airbnb'den kiraladım. Bilginiz olsun. Tam meydanda. Güzel yeni bir bina. Bayağı bir yenilemişler. İçerisi falan güzel. Temiz. Görmüş olduğunuz gibi güvenli yani. Tam meydanda Selanik'te. Eğer ki gelirseniz burayı da değerlendirebilirsiniz. Buraya da 4 gün için 150 euro para verdim. 2 kişilik 4 gün için 150 euro. Kahvaltı için buraya geldik. Çünkü burası meşhur dediler bayağı bir. İçerisi de kalabalık. Güzel bir yere benziyor. Ben bir tane fırında omlet söyledim. Üzeri avokadolu falan geldi. Yanında da ekstra patates, salata ve ekmek getiriyorlar. Arkadaşım da bunu sipariş verdi. 2 tane de kahve sipariş verdik. Yemeklere toplam 18 euro kadar bir ücret verdik 2 kişi. Bu görmüş olduğunuz binanın perdeleri hala dantel. Okey. Çocuk parkının dibinde böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Çok komik geldi bana. Çok tatlı yapmışlar. Burası da Selanik'in meydanında Galerius Sarayı. Galerius'un birçok burada binası var. Kütüphanesi var. Sarayı var. Kuleleri var. Her şey var o yüzden. Bunu görünce Nefeli'yi hatırladım. Köpeğimi, yavrum benim, canım aşkım, kızımı hatırladım. Ay aşkım benim. Onu getiremedim çünkü uçakla geldik. Uçağa da güvenmiyorum. Bagaja koyuyorlar. O yüzden arkadaşıma bıraktım. Benim evde arkadaşımla beraber kalıyorlar. Burası da Selanik sahil. Hem ben size Selanik sahilin gece nasıl göründüğünü göstermek için gece de bu videoyu çekmek istedim. Ayrıca birazdan videoda size çok kısa da Selanik'in hikayesi hakkında, tarihi hakkında bilgi de vereceğim. Çok güzel süslemişler burayı. Dışarıda oturmak isterseniz eğer ki tabii ki yemek yemek zorundasınız ama içeride kahve çay içebiliyorsunuz bu restoranda. Burası da Aristoteles Meydanı. Zaten çok meşhur burası. Mutlaka denk gelirsiniz. Bu orta yerdeki binaların oradan bir başlıyor. Bayağı bir uzun bu cadde. Kafeler, çay içeceğiniz yerler, kahve içeceğiniz yerler, alışveriş yapacağınız yerler, her şey var. Burası da Selanik Sarayı. Atatürk Müzesi'nin arka tarafından buradan yürüyerek çıkacağız şimdi. Yukarıya kadar yürüyeceğiz. Oradan manzara güzel görünüyor, sahil. Oraya bakacağız. Çok fazla bir şey kalmamış kalenin içerisinde. Surlar falan yıkılmış tabii ki de. Çok fazla korunamamış, ayakta durmamış. Ta yukarıya kadar yürüyeceğim ben şimdi. Gelirseniz bu yukarıya da çıkabilirsiniz.
Bir de eğer ki Kasım ayında gelirseniz, Selanik Kasım ayında soğuk, gerçekten soğuk. Suratım dondu, kulaklarım dondu. Ben kışı hiç sevmeyen birisiyim, nefret ediyorum. Kış ayında doğdum ama sevmiyorum, bilginiz olsun, soğuk yani. Hemen bu kalenin önünden eğer bu yola devam ederseniz eski tarihi binalar var. Buradan merkeze yürüyerek inerseniz güzel olur. Çünkü gerçekten çok güzel binalar var ve görmeniz lazım sur içini. Gerçekten çok tatlı. İshak Paşa Camii'ne geldik şimdi. Cami tabii ki de kapalı, ziyarete açık değil. Bir de ön tarafına gidip size oradan göstereceğim. İçerinde otlar falan yeşermiş, üzerindeki yazılar silinmiş, bayağı bir dökülmüş. Harap durumda Selanik'teki camiler, bayağı bir kötü durumda görünüyor. Boyası falan akmış, bayağı bir kötü durumda cami. Ama Türkiye'ye de gittiğinizde Karadeniz bölgesinde ya da Ege bölgesinde bir sürü kilise var. Onlar da onarılmayı bekliyor. Buradaki camiler de onarılmayı bekliyor. Aslında camide de Tanrı'ya dua ediliyor. Kilisede de Tanrı'ya dua ediliyor. Aslında bunları onarmayarak Tanrı'ya saygısızlık yapmışız gibi geliyor bana. Bu benim düşüncem, benim fikrim. Ben böyle hissediyorum. Her ne kadar farklı yollarla dua etseler de içinde, insanlar sonuçta burada Tanrı'ya dua ediyorlar. Bunları bu şekilde bırakmak normal midir? Ya da camileri kiliseye, kiliseleri camiye çevirmek normal midir bilmiyorum. Ama bana göre kiliseler kilise, camiler de cami kalmalı. Bir şey diyemiyorum. Politik oyunlar, başka sebeplerden dolayı bunu görmezden geliyorlar. Ama bu beni üzüyor. Çünkü birbirimize saygı duymalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Herkesin hayatına, herkesin dinine, herkesin inancına saygı duymalıyız. Aslında saygı duymayı öğrenirsek kazanırız. Birbirimizi sevmeye başlarsak kazanırız. İnşallah bir gün bu düşüncelere erişiriz, bu düşüncelere ulaşırız diye düşünüyorum. No more. Burası da Aya Dimitri Kilisesi. Bir öncekinde de İlyas Peygamber'in kilisesine de gittik ama orası kapalıydı, içeri giremedik. Burası Aya Dimitri Kilisesi. Şimdi içeriye girip küçük bir video çekeceğim. Tabii ki de savaşın her türlüsüne hayır diyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz diyorum. Yes, I can. Şu anda burası Selanik'in en meşhur caddesi. Burası Aristoteles Caddesi. Aristoteles Caddesi. Ne ararsanız burada bulabilirsiniz. Yiyecek, içecek, kültür olarak gezmek için bir şeyler. Park buradan itibaren bir başlıyor. Şuradan meydandan itibaren. Ve bu şekilde aşağıya yola kadar devam ediyor. Çok büyük bir cadde. Geceleri de burası kalabalık. Herkes burada. Her yer açık. Yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Eğer ki Selanik'e gelirseniz de bu caddeye de mutlaka geleceksiniz tabii ki de. Akşam nasıl olduğunu göstermiştim size bu caddenin. Şimdi de gündüz gösteriyorum.
Bu caddede de giyim mağazaları var. Oturacağınız yine kafeler var. Bir sürü eski binalar var yine yanlarında küçük küçük. Onların altını hep mağaza olarak kullanıyorlar. Giyim mağazaları. Burası da Ayasofya'nın önüne çıkıyor. Ayasofya Kilisesi'nin önüne çıkıyor yine. Tatlı, bu arada temiz. Evet, sigara atıyorlar yerlere ama çok fazla kirli değil. Burası da Ayasofya Kilisesi. Şimdi burayı da ziyaret edeceğiz. Bukiye diye Grill House bir yere geldik şimdi. Orada oturduk. Menüyü görüyorsunuz. Başlangıçlar 5'er euro. Salatalar 8'er euro. Aperatifler 5'er 6'şar euro. Balık da var. Burger da var. Et de var. Ne isterseniz her şey var. Fiyatları hemen hemen Atina ile aynı bu arada. Çok farklı bir fark yok. Fena değil. Yine kaç para tutuyor hesap size söyleyeceğim. Gayet makul ve gayet ucuz. Bayağı bir şey yedik. 43 euro tuttu. Fiyatı gerçekten iyi. Bu arada porsiyonlar büyük Selanik'te. Haberiniz olsun. Eğer ki gelip de çok sipariş verirseniz yiyemeyebilirsiniz. Biz zorlandık yerken. 43 euro bence ucuz. Pahalı değil. Restorandan çıktık. Yağmur yağmaya başladı. Biraz ara sokaklarda dolaşıyoruz. Yeni metro yapıldı Selanik'te. 2024 yılında hele şükür metro yapabildiler Selanik'e. Metronun önünde bu da bir cami. Tabi bu da yine bakımsız. Demir desteklerle ayakta durabiliyor. Selanik'te ikinci günüm. Şimdi bir yer var çok güzel, kruvasancı. Ayrıca böyle kahvaltılık şeyler de satıyor ama daha çok kruvasan ağırlıklı. Mutlaka oraya gidin dediler. İsmi de Şenol, yani Senol yazıyor. Google'dan bulabilirsiniz. Şimdi oraya gideceğiz. Bayağı bir güzel görünüyor. Herkes mutlaka gidin dedi. Yine fiyatlarını söylerim, görüşürüz. Kahvaltı yaptığımız yerin tam karşısında. Dışarıda da oturabilirsiniz bu arada. Fiyatları 3.40. Burada görmüş olduğunuz gibi kruvasanlar. Burada da 3.90. Kahvaltılıklar da var 3.90. Altta da yine 3.90. Fiyatları çok pahalı değil. Bu arada aşırı lezzetli. Eğer ki seviyorsanız böyle şeyleri mutlaka deneyebilirsiniz. Yalnız Selanik'te şunu fark ettim. İnsanlar köpeklerini gezdiriyorlar ama bu ağaçların diplerine kaka ve çişlerini yaptırabiliyorlar. Çünkü Selanik'te çok fazla köpek parkı falan göremedim. Çok büyük park yok. Bir Aristotelos meydanının önünde büyük bir park var. Onun haricinde çok fazla park görmedim. Hayvanlar için de, insanlar için de oturup rahat rahat gezebileceği bir park yok. Evet, yeşil sokaklar, hep de ağaç var sokak aralarında. Ama biraz beton gibi her taraf. Çok fazla bir yeşil alan yok gibi görünüyor. Selanik Yunanistan'ın kuzeyinde Ege Denizi kıyısında yer alır. Tarih boyunca birçok uygarlık kültür için önemli bir merkez yeri olmuştur. Kuruluş dönemi antik döneme dayanır. Milattan önce 316 yılında Makedon kralı Kasandros tarafından kurulmuş. Şehir ise adını Büyük İskender'in üvey kız kardeşi olan Thessaloniki'den almıştır. Helenistik dönem boyunca Selanik Makedon Krallığı boyunca önemli bir ticaret merkeziydi.
Daha sonra M.Ö. 168 ile M.Ö. 394 yılları arasında, 95 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nun eline geçti. Daha sonra Roma İmparatorluğu'na geçtikten sonra yine önemli bir ticaret merkeziydi. Milattan sonra 3. yüzyılda Selanik Roma İmparatorluğu'nun 4 büyük şehrinden biri haline geldi. Daha sonra Bizans döneminde milattan sonra 395 yılından tam 1430'a kadar Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Selanik Doğu Roma Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Bizans döneminde Selanik Konstantinopolis'ten sonra gelen en önemli ikinci büyük şehirdi. Şehir 8. ve 9. yüzyıllarda özellikle Slav-Bulgar akınlarına maruz kaldı. Ancak Bizans İmparatorluğu bu saldırılara karşı şehri savunmayı iyi başardı. Ayadimitros Kilisesi, Bizans döneminde kalan en büyük yapılardan biri UNESCO mirası tarafından korunuyor. Osmanlı dönemi ise 1430 ve 1912'ye kadar sürdü. 1430 yılında Selanik Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi. Osmanlı döneminde Selanik kozmopolit bir şehir olarak tarihe geçti. Müslüman, Yahudi ve Hristiyan topluluklar bir arada yaşadığı bir liman şehriydi. Yine ticaret merkeziydi tabii ki de. Özellikle İspanya'dan sürgün edilen Sefarat Yahudileri Selanik'e yerleştiler. Şehir bir süre Yahudilerin anası olarak anıldı. 19. yüzyılda Selanik Osmanlı modernleşme hareketlerinin önemli bir merkezi oldu. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetleri bu şehirde yoğunlaştı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğduğu bir şehirdir. Balkan Savaşları'nda ise 1912 yılında 1. Balkan Savaşları'nda Yunanistan tarafından Osmanlı'dan alınarak Yunan topraklarına katıldı. 1917'de şehirde çok büyük bir yangın çıktı ve birçok bina, birçok kilise, birçok cami yok oldu. Daha sonra tekrar inşa etmeye çalıştılar. Bayağı bir felaket yaşandı. 1923'te Lozan Mübadelesi'yle Türk ve Yunan nüfusları karşılıklı olarak yer değiştirildi. Selanik'teki Müslümanlar Türk nüfusu Anadolu'ya göç etti. Anadolu'dakiler de Yunanistan'a geldi ama genelde Selanik'te yaşayanların birçoğu hemen hemen Türkiye'den gelenlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Nazi Almanyası tarafından Selanik işgal edildi ve büyük Yahudi nüfusu hemen hemen kamplara gönderildi buradan. Savaştan sonra şehir Yunanistan'ı ekonomik ve kültürel olarak çok etkiledi. Günümüzde Selanik bugün Yunanistan'ın kültür ve tarih merkezi olarak bilinir. UNESCO mirası listesinde yer alan Bizans eserleriyle tanınır. Türklerin ve Yunanlıların kültürel bağlarını simgeleyen bir şehirdir Selanik. Atatürk'ün evi de burada bulunuyor. Sembol yerlerden biridir. Selanik geçmişten günümüze çok kültürlü yapısı, zengin tarihini koruyarak Doğu Akdeniz'in en önemli şehirlerinden biridir. Hızlıca size Selanik'in tarihini anlattım. Bu kadar kültürel bilgi yeter. Zaten hemen hemen videomun sonuna yaklaştık. Devam ediyorum. Selanik'e gelirseniz mutlaka boğaça yemeniz gerekiyor. Bu arada burası gerçekten klasik boğaça yapıyor. Mutlaka burayı bulup buraya gelip yiyebilirsiniz. Çok güzel ve taze hepsi. Bilginiz olsun. Toplam 9 euro verdik. Birer porsiyon, yani bir porsiyon, 2 porsiyon boğaça. Bir tane çikolatalı süt. Ben de kefir aldım. Bir tane de peynirli denemek istedim. Bu içi kremalı. Üzerine de pudra şekeriyle tarçın döküyorlar. Çok güzel. Mutlaka deneyin. Buraya da gelmemizi önermişlerdi. Demleme çay da varmış. O yüzden geldik. Şimdi yemek falan bakacağız içeride. Türk restoranı burası. Lahmacunu mükemmel, pideleri güzel. Özellikle künefesi aynı Türk künefesi. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada 4 günlük gelmiştim. Yemek, içmek, kalacak yer, taksi, her şeyle birlikte toplam kişi başı 350-400 lira civarında bir ücret ödedik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.